Tebe sen beni niye uyandırmaysan? Kaç saattir? Üsküp'e gelmişiz be ya. Çok soğuk. Kesinlikle çok soğuk. Abi, benim hocam başta nerede? Kırklareli'den çıkıyoruz. Aslında da çıkıyoruz sayılmaz. Merkezinden çıkıyoruz. Yolculuk Demirköy Dupnisa mağarası. Bakalım beğenecek miyiz? Trakya'nın tek turizme açılmış mağarası orasıymış. Hadi görelim. Hadi bakalım gidelim. Tebe sen beni niye uyandırmaysan? Kaç saattir? Üsküp'e gelmişiz be ya. Daha hiç uyuyorum ben. İnsan bir uyandırır. Kaç gün oldu? Tebe niye Üsküp'e geldin? Bu Üsküp bazı gibi Üsküp'tür. Hangi Üsküp'tür? Üsküp bir tanedir. Dedik işte Üsküp'e. Üsküp'e gelmişiz be ya. Üsküp benim babaannelerimin memleketidir be ya. Uçtu be ya, uçtu. Sağa dönün. Ah hadi tarhanalık biberleri getirmişler be. Dupnisa mağarası. Ben sana deyim düz git diye dinlemeysin beni. Bu herifcağızı dinleysin habire. Beni dinlemeysin. Dupnisa mağarasına giden yollar etraf meşe ormanlarıyla kaplı. Dupnisa mağarasına giriyoruz. Yani giriyoruz değil, daha doğrusu Dupnisa mağarasına doğru ilerliyoruz. Dupnisa mağarası alt ve üst mağara olarak iki ayrı mağaradan oluşmuş. Üstte kuru mağara, altta sulu mağara varmış. Doğal olarak. Doğal olarak evet. Ama üstteki damla taş oluşumları daha fazlaymış alttakilere göre. O da doğal olarak. Mağaranın toplam uzunluğu 3700 metre miydi? O civarda. Kuru mağaranın 700 metre, sulu mağaranın 200 metresi turizme açılmış. Yaklaşıyoruz. Mağaranın genel olarak 3 girişi varmış. Soğuk. Kesinlikle çok soğuk. Çok soğuk. Yukarısı 17 derece, aşağısı 10 dereceymiş yaz kış. Burası 17 derecelik kısım bir de. 1 kilometre kadar yürüyeceğiz yani toplamda. Bakalım ya, hem de aklınızı. Oldukça büyük galeriler var. Yolun yarısını çıktık. Aşağısı sulu mağaranın olduğu kısım. Şuradan şöyle yol devam ediyordu o tarafa doğru. Hala çıkıyoruz. Uy. Dupnisa mağarası hakkındaki bilgileri Dupnisa mağarasının içinden vermek lazım. Burası 2 kattan oluşmuş, arasında 30 metre kod farkı olan bir mağara.
Üst mağara kuru mağara, alt mağara sulu mağara olarak geçiyor. 200 metre sulu mağaradan 700 metre kuru mağarada yürüyüş alanı açmışlar. Geri kalan alanlar yarasaların yaşam alanları ve aşağıda sulu mağaranın olduğu yerde göller, nehirler varmış. Onları doğal yaşamın devamı açısından turizme açmamışlar. Ama isteyenler dağ tırmanışçıları, mağara sporcuları için izinle içeri girilmesine izin veriyorlarmış. İlgilenenlerin bilgisine. Güzel bir mağara burası, kocaman. Ama hala ışıklandırmada Gökgöl Mağarası'nı tek geçiyoruz. Evet. Orası müthişti. Ama güzel, kocaman bir mağara. Şu anda kuru mağaradayız. Üst katta büyük bir galeride. Yarasalar arada uçuşuyorlar. Ve görüyorsunuz sarkıtlar Pamukkale'yi andırıyor. 30 metreye tırmandıktan sonra biraz daha tırmandık sanki. Bana öyle gibi geldi. Hayatımız tırmanmakla geçiyor. Çok terledim ben. Bu arada kuru mağaranın soğukluğu yaz-kış 17 derece, sulu mağaranın soğukluğu da yaz-kış 10 dereceymiş. Biz sulu mağaradan doğru içeri girdiğimiz için ilk anda bayağı bir üşüdük ama burası birazcık daha iyi durumda. 160 milyon yılda oluşmuş ama biz gelip kısacık ömrümüzde bunun üstüne yazılar yazabiliyoruz. Bizim 5 dakikada üzerine karalayacak kadar hakkımız yok üstünde. İniyoruz ve bitmiyor. Kaç yüz metre indik bilmiyorum. Habire iniyoruz. Ama çevre çok güzel. Sadece mağaradan yukarı çıkarken niye önce yukarıdan indirmiyorlar aşağıya ki? Demiştim, tamamen sözümü geri aldım. Çünkü burada inmekle bitmeyen bir yoldan indik. Kesin vazgeçerdim buradan çıksaydım. Orada mecbur çıkıyorsun da. Vazgeçmezdim ya, ben vazgeçmem. Ben Şivandaki kaleye tırmanmışım. Buradan mı korkacağım? Dubnise'den Demirköy'e doğru yol alıyoruz. Karadeniz'e doğru yaklaştığımız hemen belli olmaya başladı çevresel etkilerde. Aşağıdan da bir dere akıyor. Abi 1 milyon versene abi. 1 milyon daha ver be. Al sana 1 milyon. Hiç dış olacak yalnız. Biz burada ölümden bekliyoruz. Aman yıkamasın. Eline sağlık usta. Sağ ol usta. Günaydın. Bugün Kırklareli'nin bir ilçesi Demirköy'deyiz. Dün akşam Demirköy'de kaldık. Çok bir özelliği olmayan, gelseniz de olur, gelmeseniz de olur bir yer. Ama Dubnise Mağarası Demirköy'e 29 kilometre mesafede. Dubnise'ye geldiyseniz buradan şimdi gidip göreceğimiz yere de belki gidebilirsiniz. Gerçi gidip görmedik daha. Güzel mi değil mi bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Demirköy'de bir demir dökümhanesi varmış. Gidince detayları sizinle paylaşırız. Demirköy'de birimiz yaptık. Evet, Demirköy'ün bize en büyük sağladığı şey Şimdi birimiz yaptık. şu: yol kameramız bozuktu. Şarj kısmı, yol kameramız bozuktu. Yol kameramızı yaptırdık. Size sıkıcı yol videoları paylaşacağız bundan sonra.
Dersine çalıştın mı? Dersine çalışmadım. Oho, sen de hiç çalışmıyorsun. Öğrendik ki burası Demirköy Sema Konuk'muş. Osmanlı tarafından fethedildiği yıllarda. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından burada bir dökümhane açılmış. Çünkü İstanbul'un fethi sırasında çok ihtiyaçları hasıl olmuş. Tam onların lafıyla söyleyeyim. Ve bunun için gülle üretimi yapılsın diye buraya bir döküm fabrikası kurulmuş. O dönem için en kaliteli ve yüksek teknolojili ürünler kullanılmış. Bu fabrikanın enerjisi yakından geçen dereden su çarklarıyla sağlanıyormuş ki o su çarkları da ortaya çıkartılmış. Bir de çevredeki ormanlardan meşe ağaçlarının yüksek enerjisinden faydalanıyormuş, yanan meşe ağaçlarının. Ve Fatih Sultan Mehmet burası hariç başka hiçbir şey için meşe ağaçlarının kesilmesine izin vermiyormuş. Yasakmış hepsi. Sadece burada kullanmak üzere kesilmesine izin vermiş. Yaklaşık 18. yüzyıla kadar burası üretime devam etmiş. Daha sonra bu bölge Rusların eline geçtiği zaman Ruslar bu dökümhaneyi harap etmişler. İngilizlere işletmesi verilmiş aslında ama sonra feshedilmiş anlaşma. Fesihten sonra nasıl bu hale geldi anlamıyorum. Şu anda kazılar yapılıyor. Kazılarda su çarkları falan ortaya çıkartılmış. Ama kazı yapılmadığı için şu anda bütün her şeyin üstü keçelerle örtülmüş ve kapatılmış durumda. Yollar bile. Yollardaki taşlar bile. Buralarda bile keçeler var. Taşların üzerinden ezilmiş birazcık ama. Bu arada 10.000 metrekare alana yayılmış bir fabrikaymış burası. İçindeki yaşam alanları, fabrikalar, işte su çarkları. Burada bir camisi var. Girilebiliyorsa birazdan içine gireceğiz. Hepsi beraber 10.000 metrekare alan kaplıyormuş. En önemlisi Fatih Sultan Mehmet o dönemde burayı kurdurduğu zaman dönemin en yüksek teknolojisiyle çalışması. Gerçekten kaliteli bir yer yaptırmış. İşte burası. Ama burada da görülecek çok bir şey yok. Üstleri örtülmüş hepsinin. Ama burada bir tahta varmış, indirmişler aşağıya. Orada mağara gibi bir yer var. Ben çok merak ediyorum ama inmek istemiyorum. Çünkü inersem çıkamam. İnerim ama. Bu arada tuğlaların üzerinde böyle yazılar varmış. Bunun altında bayağı bir çalışma yapılan yer var galiba ama daha açılması lazım. Burada döküm ocakları var. Ya üzücü olan şu ki bizim Amerika videolarımızı seyredenler belirler. Biz orada slot döküm Slots. 1930'larda yapılmış. Onların fabrikayı koruma biçimiyle bizimkisinin 1400'lü yılların başından kalan bir döküm fabrikasını koruma yöntemimiz arasında dağlar kadar farklı. Biz oraya gittiğimizde tarihi slot fabrikaları diye bir sürü turlar düzenleniyordu. Şehir onunla kalkınmış, bunu anlatıyorlardı. Slot fabrikaları ile ilgili her yerde bir sürü doküman bulabiliyordunuz. Bu adamların tarih diye herkese sunduğu şey bizim burada bu fabrikayı kullanmadığımız zaman kadar. Ve şu fabrikanın halini gördünüz yani şurada hali. Hiçbir şey görünmüyor ortalıkta. Ve bizim fabrikamız, döküm fabrikamız 1400'lü yıllardan kalma. Yani burası yapılsa ve dünyaya tanıtılsa inanılmaz önemli bir alan. Amerika'daki fabrikalar 500 yıl daha önce yapılmış bir fabrika. İşte onların tarih diye sundukları zamanı bu fabrikayı mahvetmek için kullanmışız. Ama önemli olan şu ki bu dünya geçici. Önemli olan öteki dünya. Evet. Camiye bakın. Bu da fabrikanın camisi. Cami yapılmış, temizlenmiş, hazırlanmış. 10 numara pırıl pırıl görünüyor. Aşağıda kapısı var mı? Var. Burası da böyle yapılmış ama kesin açık değildir yani. Çok tabii. Kocaman kilidi takmışız. Lazım olur. Camlardan falan da bakamıyoruzdur. Niye şaşırmadım acaba? Çok büyük ihtimal bu restorasyon için harcanacak bütün parayı bu camiye harcamışlar. Ben bunu tamamen yorum olarak yapıyorum. Kimseden duymadım. Kendi yorumum. Ve ondan sonra da para bitmiş. Kapıyı kilidi vurmuşlar, çekmişler, gitmişler. Dökümhaneyi bitirdik. Çıkıyoruz buradan. İğneada'ya gideceğiz. Dökümhane konusundaki yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya.